Literatür taraması yaparken artık makale okumaya son. Evet, yanlış duymadınız. Yapay zeka ile artık sizlere kolayca bir makalenin künyesini çıkarabiliyoruz. Merhaba, ben Sait Özcan. E-Teknoloji YouTube kanalında eğitim ve teknoloji konularıyla alakalı videolar paylaşıyorum. Aynı zamanda öğrenme tasarımcısıyım. Bugün sizlere ChatGPT üzerinden bir tane tezin, yüksek lisans tezinin bütün künyesini, içerisindeki bilgileri, araştırma desenlerini, yöntemlerini ve sonuçları, tartışmaları, bütün bilgileri kısaca çıkarabileceğimiz pratik bir yol göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Bu videoda sizlere ChatGPT yapay zeka aracının altında bulunan alt GPT'lerden bir tanesini kullanarak bunu yapmayı göstereceğim. Bir tane makale alacağım. Bu makalenin içerisinde bana çeşitli bilgiler vermesini ondan isteyeceğim ve sonrasında sizlerle bunu da paylaşacağım. Şimdi size hızlıca gösteriyorum. Öncelikle ChatGPT uygulamasına giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan GPT'leri keşfet bölümüne giriyorsunuz. Bu GPT'leri keşfet bölümünde kendi içerisinde o alana uyarlanmış, yani ilgili alan, mesela yazma ise, video oluşturma ise o alana odaklanmış, logo oluşturma ise bu alana odaklanmış ve bu konuda eğitilmiş yapay zeka araçları var. Bunun içerisinde biz girdiğimizde buraya Scholar yazıyoruz. Scholar yazdıktan sonra karşımıza Scholar GPT çıkacak ve bilimsel araştırma alanında ChatGPT içerisinde birinci sırada en çok kullanılan alt GPT'lerden bir tanesi ve bakın bu alanda bir numara, 11 milyon konuşma yapıldığı görünüyor. Şimdi biz Scholar'a ne söyleyebiliriz? Bu normal bir ChatGPT kısmından farklı. Çünkü ChatGPT size genel anlamda sormuş olduğunuz sorulara cevap verebilirken bu sadece araştırmaya yönelik eğitildiği için bu alanda sizleri daha güzel yönlendirmeler yapabiliyor. Bu anlamda alt GPT'leri kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi biz buraya bir tane makale, daha doğrusu yüksek lisans tezi bulacağız. Ben kendi yüksek lisans tezimi buraya yükleyeceğim. Bunu yükledikten sonra bununla alakalı çeşitli bilgiler vermesini isteyeceğim. Daha sonrasında da bu yüksek lisans teziyle alakalı başka makaleler bulmasını isteyeceğim. Bakalım bu konuda ne kadar başarılı olacak. Şimdi ben makaleyi buraya sürüklüyorum ve sürükledikten sonra burası doluyor. Ben buraya bir şeyler yazacağım. Bir prompt yazmam gerekiyor. Bu promptu birazcık detaylandırarak yazacağız. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. İsterseniz hemen prompt yazarak başlayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi senden bu tez çalışmasının künyesini çıkarmanı ve kısa bir özetini vermeni istiyorum. Ayrıca bu tezin konusu, araştırma deseni, hedef kitlesi ve kullanılan veri toplama araçları hakkında bilgi vermeni istiyorum. Bulgularda elde edilen sonuçlar, anlamlı farkın olup olmadığı ve tartışma bölümüyle ilgili de önemli bilgileri listeleyebilirsin. Son olarak bir de bu tezi APA7 formatına uygun bir şekilde atıf kaynakça formatında yazmanı istiyorum demişim. Bakalım bana nasıl bir sonuç çıkaracak. Evet, tez künyesi diye başladı. Tezin adı, yazarı, danışman, hoca, ana bilim dalı, derecesi, üniversite, yıl, üniversiteyi burada bulamamış. Şimdi tezin kısa özeti, tez aslında öyle adında anlaşılacağı gibi mobil ortam yazılımlarının dil eğitiminde kullanımıyla alakalı bir tez ve kısaca bir özetini çıkarmış, görmüş olduğunuz gibi. Bu arada bu konuşmanın sonucunu ben aşağıda video açıklamasına da bırakacağım. Oradan da inceleyebilirsiniz detaylı bir şekilde. Tezin konusunu yazmış, mobil uygulamaların dil eğitiminde eşcinsel kelime öğretimi için kullanımı üzerine nedir? Araştırma desenini belirtmiş. Yarı deneysel model türünde eşitlenmemiş kontrol gruplu model kullanılmıştır diye belirtmiş ve araştırmada ön test, deneysel süreç, son test, kalıcılık testi ve bireysel görüşmeler uygulanmıştır demiş. Verilerin analizinde eşli gruplar t-testi, grup analizi için ise ANOVA kullanılmıştır diye belirtmiş. Evet, bu söyledikleri bu arada hepsi tamamen doğru. Hedef kitle Mardin ili Midyat ilçesinde bir devlet okulunun 9. sınıf öğrencileri üzerinde uygulanmış. Evet, 54 öğrenci katılmış, 27'si deney, 27'si kontrol grubu olmak üzere bu bilgiler de doğru. Nicel ve nitel veri toplama araçları kullanılmış diye belirtmiş. Evet. Akademik başarı testi var. Boşluk doldurma, eşleştirme sorularından oluşan 45 soruluk test. Öğrenci görüşme formu, yarı yapılandırılmış görüşme formu mevcut. Bulgularda deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ön test sonuçları için. Son test sonuçlarında deney grubu kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde daha yüksek puan almıştır. Kalıcılık testi de aynı şekilde öğrenci görüşlerinde olumlu katkı sağladığı, sınıf ortamında bağımsız olarak her an her yerde öğrenme imkanı sunduğu belirtilmiştir diye burayı özetlemiş. Tartışma bölümünde mobil uygulamalar geleneksel sınıf içi yöntemlerle kıyasla daha etkili bir öğrenme aracı olarak bulunmuş diye burada açıklamaları yazmış. APA7'ye uygun bir şekilde atıf metnini de burada belirtmiş.
Şimdi isterseniz buraya bu makaleyle alakalı daha fazla bulmak istediğiniz bölümler varsa oraya birazcık daha odaklanabilirsiniz. Ben mesela şöyle bir soru sorayım. Buna benzer bir çalışma yapıyorum ve literatür taraması yapmam gerekiyor. Literatür taramasında bildiğiniz gibi benzer konuları bulmak oldukça zaman alabiliyor, uğraştırabiliyor. Ama şöyle bir soru yazdım. Bu tezin konusu ile ilgili bana alternatif makaleleri bulabilir misin diye bir soru yazdım ve gönderdim. Scholar GPT bu şekilde size internet ortamında bulunan ve açık kaynaklı, yani PDF'i bulabileceğiniz kaynakları da, araştırmaları, veri tabanlarını tarayarak bulup size hem konuları söylüyor hem de araştırma makalesini link olarak paylaşıyor. Integrating Extensive Reading Strategy Training with Innovative Technologies diye bir tane makale buldu. Bu çalışmanın özetini kısaca yazmış ve araştırma makalesini burada paylaş. Buna tıklayarak isterseniz gidip bu araştırmanın PDF'ine de ulaşabiliyorsunuz ve bu şekilde literatür taramasının inanılmaz derecede kolaylaştığını söyleyebilirim. Tabii ki bu yapay zekadır ve her zaman yine de teyite muhtaç olabilir. Bu anlamda bulmuş olduğunuz, aramış olduğunuz sonuçların tekrardan şöyle bir gözden geçirilmesini her zaman tavsiye ediyoruz. Çünkü internet ve bilgi okur yazarlığı açısından internette bulmuş olduğunuz her bir bilgi, sonuçta bu yapay zeka da bizim bilgilerimizden beslendiği için her bir bilgi teyite muhtaçtır ve karşılaştırmalı bir şekilde kullanılmalıdır diyelim. Bu videoda sizlere yapay zeka desteğiyle bir literatür taraması nasıl yapılabilir, bir makaleden sonuçlara, araştırma desenine ve bulgulara nasıl ulaşabiliriz kolay bir şekilde, bunu göstermeye çalıştım. Sizler de buna benzer uygulamalarınız varsa aşağıda belirtebilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşır ve bu videoyu da beğenirseniz çok memnun olurum. Ben Sait Özcan. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.